Arkadaşlar herkese Osaka Shinsenkai'den selamlar. Shinsenkai ne demek? Yeni dünya demek. Osaka'nın yeni dünyası ve burada harika bir kule var. Osaka'nın sembollerinden olan bir kule. Peki buraya neden yeni dünya diyorlar? Bu arada Türk bayrağımızı görüyoruz. Selam duruyoruz. Seyhan döner. Japon gençler döner yiyorlar. Burası zamanında evsizlerin, hala da evsizlerin yaşadığı bir yer aslında. Çok fazla, yani Japonya'ya kıyasla çok fazla evsiz var. Zamanında işte 2. Dünya Savaşı, Japonya'nın ekonomisi böyle yükseliyor ya, fırlıyor ya bir anda. İşte o dönemde çok fazla işçi geliyor köylerden vesaire. Onlar burada yerleşiyorlar. Bazıları da tabii ki mecburen evsiz kalıyor, sokaklarda vesaire yatıyor. Çok tehlikeli bir mahalle olarak anılmaya başlıyor burası. Sonra yavaş yavaş tabii ki Japonya'nın ekonomisi güçlendikçe burası da güçleniyor. Bugün size Japonya'nın en tehlikeli mahallesine götüreceğim ve çok enteresan bir yere götüreceğim. Buranın Red Light bölgesine. Ama öncesinde o yolu size çekmek istedim. Tabii yeni dünya dedik. Shinsekai. Yeni dünyada. Ne güzelmiş burası. Hi. Nice place. Evet. Bunlar tamamen el yapımı. Boyayla yapılıyor. Eski zamanlardaki gibi. Yine üstteki elle resmedilmiş. Ve Bursa Yazıcıoğlu sinemasını göreceğiz. İberorsal değilmiş ya. Bursa Yazıcıoğlu sineması 1989 yılı arkadaşlar. Ve şöyle burada hala Japonya'da erotik filmler sergileniyor. Çok acayip. İşte yeni dünya dedik ya. Eskiden burası böyle çok tehlikeli vesaire bölgeymiş. Yine bir tiyatro. Size bahsetmiştim bu tiyatrolardan. Erkekler kadın rolüne giriyor, Osmanlı'daki gibi. Ve Japonya'nın vazgeçilmezleri. Yine Ata Demirer'in oynadığı bir film. Zayıfken Ata Demirer. Tabii ki yine Japon erotik sinemaları. Şimdi sizi bir Atari salonuna götüreceğim. Çok ilginç ama çok hoşunuza gidecek. İlginç şeyler var. Gerçekten çok ilginç şeyler göreceksiniz. Mesela burası arkadaşlar. Bakın bu adamlar buranın sahibi değil. Öyle gözüküyorlar ama kesinlikle değil. Bu abiler oynamaya gelmişler. Burası 1985 yılında kurulmuş bir Atari salonu ve hala işliyor. Super Mario'lar, bizim sevdiğimiz Street Fighter'lar. İşin ilginç kısmı, bu bölge ne dedim? Tehlikeli bir bölge ve bu bölgeyi Yakuzalar yönetiyor. Yakuza ne demek? Japon mafyasına Yakuza deniyor. Benim dövmelerim olduğu için mesela bazı yerlere giremiyorum. Çünkü mafyadan sanıyorlar beni de. Yani genel olarak mesela hamamlara, Japon hamamlarına girmek yasak, dövmeyle giremiyorsunuz. Bazı barlara giremiyorsunuz. Evet. Bu böyle bir konsept yer değil. Burası hep açık. 1985'ten beri. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu. Pac-Man. Orijinal. Ve şu aletin değeri $100.000. Tam olarak $100.000 bu aletin değeri. Burada kimse çalışmıyor. Peki nasıl oluyor yani?
İnsanlar bir şey çalmıyor vesaire. Çok enteresan. Dediğim gibi burayı Yakuza yönetiyor. Yakuza'yı sessiz söylüyorum çünkü çok böyle duyulmamız gereken bir kelime burada. Hiç kimse çalışmıyor. Hiç kimse bakmıyor. Gözeten bir insan bile yok. İnsanlar geliyorlar. Buradan mesela 500'ü bozduruyorlar. 100'lük alıyorlar yerine. Oyunları oynuyorlar. Buranın yöneticileri haftada bir kere gelip diyor ki paraları alıp dönüyorlar. Hiç kimse hiçbir şey çalmıyor. Hiç kimse hiçbir şeye zarar vermiyor. Hiç kimse paraları zorla almaya kalkmıyor. Bir çakallık yapıp vesaire. Bu Japonların güveniyle alakalı ve bu bölgeyi yöneten adamların acımasız olmalarıyla da çok alakalı bir şey. Hatırlıyor musunuz? Japonların her yerde çok ünlü olan, merak ediyorlar. It's a tongue. Tongue. Burası. Adımı vereyim. Evet arkadaşlar, yine bir tanga çıktı. Tangamızı buraya koyalım. İsteyen alsın. Uğraşamayacağım tanga taşımakla bir de. Evet, hikaye bu. Japonya'da bu bir çılgınlık. Bu toplar vesaire. Her yerde var. Hepsi tabii ki cinsel içerikli değil. Ben espri olsun diye size onu çektim. Bir dönem Japonya'nın en yüksek binasıymış. Hala en yükseklerden bir tanesi bu. Üzerine çıkıp Osaka manzarasını görebilirsiniz. Ama bugün bizim görevimiz manzara değil, farklı manzaraları keşfetmek. Japonlarda böyle kasap dükkanları var, manav dükkanları var. İnsanlar giriyor, alışverişini yapıp parayı ödeyip çıkıyorlar. Bu kadar. İstersen alıp çıkabilirsin. O kadar rahat ama yapmıyorlar. Çünkü Japonya'da güven çok önemli. Türkiye'de de öyle olması gerekiyor aslında ama ne yazık ki değil. Hatta bizde artık çikolataları bile böyle şey yapıyorlar, paket yapıyorlar. Amerika'da falan zaten uçmuş. Bilmem kaç doların, 8-9 doların altında çalabiliyorsun falan yani. Kimse dokunamıyor. Neymiş kural? Yanına dibine giremiyormuşsun adamın. Öyle bir kural varmış. Neyse devam edelim bakalım. Yine ışıklar içinde bir Japonya. Bu restoranı ben çok seviyorum. Burası Osaka'ya biraz uzak. Yani merkezine 20 dakika civarında. Bakın. Burada balığı tutup yiyorsunuz. Tabii yine deliler gibi sıra var. Balık tutacaklar. Her türlü balık var. İlla tutmanıza da gerek yok. Ama tutup yiyebiliyorsunuz. Yine Budist şeytanlar. Yine kumar. Bu bisküvitleri almak için ateş ediyor insanlar. Çok enteresan ya. Şöyle arkadan da göstereyim. Burası da bayağı sembolik bir yer. Biz Japonya'da ışıklar. Ha, şuranın ışıkları kapanmış. Sumolar. Şu anda renkli bölgesindeyiz hala. Tehlikeli yerlere gireceğiz. O zaman siz de göreceksiniz. Burası okçuluk. Okçular Vakfı. Ya hak diye böyle.
Şimdi yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Şimdi bu bölgeden sonrasını yönetenler Çin Yakuzası. Ne dedik? Bu bölge nasılsın? Merhaba, hello. You're from China? Where? 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 Where are you from? Japan. Ah, Japan. Thank you. Where Bye. you from? Türkiye. Turkey. Bye bye. Arkadaşlar şimdi burada çok fazla Çinli var. Burayı işte dedim ya çok atıl durumda olduğu için zamanında Çinliler ayağa kaldırıyor ve Çinliler karaoke yapmaya başlıyorlar burada. Ve bir anda daha fazla insan gelmeye başlıyor son yıllarda. Peki Yakuza ne demek? Yakuza, şimdi söyleyeceğim size. Bu Japonlar kelimelerle oynamayı çok seviyorlar. Böyle kelime oyunları yapmayı çok seviyorlar. Yakuza'nın kelime oyunu da şu. Tam tabii ki ben Japonca bilmediğim için %100 emin değilim. Yoshi'den bunu teyit etmesini isteyeceğiz. Burada sihirbaz çocuklar bunlar galiba. Şimdi poker var ya, poker. Hani bizim Bekir falan oynuyor. Pokerdeki en düşük sayılar 8, 9 ve 3'müş. Yani en az kazandıran sayılar mı diyeyim, en düşük sayılar mı diyeyim. Gerçekten bilmiyorum. Bu da Japonca Yakuza anlamına geliyor. Muş. Cassandra var. Muş ve yani bir şekilde kaybeden anlamına geliyor ama tabii ki bunlar kaybetmiyor. Yakuza her zaman kazanıyor. Pachinko. Bu kim? Ne yapıyor burada ya? Bayılmış çocuk. Japonların alkole şeyi çok az arkadaşlar. Gerçekten. Hatta bilimsel bir çalışma varmış. Bunların alkolü bir şekilde bizim gibi şey yapamıyorlarmış. Bağışıklıkları bizim kadar yokmuş. Gerçekten yerlerde yani 12 geçsin. Herkes sürünüyor yerlerde böyle. Tartışmasız. Yerlerde sürünüyor. Evet, ne dedik? Burayı Japon değil, Çin Yakuzası diyelim işletiyor. Bu bölgeyi, şu anda girdiğimiz bölgeyi böyle zaten o Çin'in çirkin dizaynını görüyorsunuz. Burada mesela mantar galiba arkadaşlar. Evet. Daha gelmedik tehlikeli bölgelere. Daha gelmedik. Ne dedik? Çin mahallesindeyiz. Şimdi size çok özel bir şey göstereceğim. Go oyununu duydunuz mu? Satranç gibi bir oyun. Strateji oyunu. Tabii ki satrançla aynı değil ama Çin'de 4500 yıldır oynanan bir oyun. Belki hayatınızda hiç görmediniz ama evet, Go oyun mekanı. Türkiye'deki okey oynayan kahvehaneler gibi ama burada Go ve sanırım başka bir oyun daha oynanıyor. Onun ismini bilen varsa yazabilir. Benim bu tarz satranç haricinde bu tarz oyunlarla pek işim yoktur. Tavlada da isteyenin koltuk altına tavlayı verebilirim. Yine okçuluk. Bu bir samuray zırhı. Samurayların kullandığı. Helal olsun. Mete Gazozcu kardeşimize de buradan selamlarımızı iletiyoruz arkadaşlar. Evet, polis de yine karşımıza çıktı. Az önce tek bir sarhoş adamla 10 polis uğraşıyordu. Bugün de 3 polis bir müzisyenle uğraşıyor. Çünkü Japon polisinin tek bir işi yok.
Şimdi size bir pachinko göstereyim. Pachinko göstereyim. Pachinko. Ne demiştik? Önceki bölümlerde de anlatmıştım. Burada da anlatayım. Bunlar kumarhaneler. Ama para kazanmıyorlar. Jeton ya da oyuncak gibi şeyler kazanıyorlar. Çünkü kumar yasak Japonya'da ama delmişler. Nasıl ki fuhuşu deldikleri gibi bunu da delmişler. Fuhuş kuralları da yasak ama onu deliyorlar. Ne yapıyorlar? Bakın şurada beyaz bir yer var ya, beyaz. Burası ikinci bir işletme. Burada kumar oynadı. Jeton kazandı böyle. Bir torba jeton kazandı. Para yok. Yani para karşılığı kumar oynamak yasak. Ne yapıyor? Oraya gidiyor. Orası başka bir işletme. O da diyor ki ben bu jetonları satın alıyorum kardeşim diyor. Kumarhaneden bağımsız. Jeton bağımlılığım var benim diyor. Ve bu jetonları bir şekilde paraya çeviriyorlar. Japonya hükümeti de bunu yiyor mu? Yani kuralcı bir ülke olduğu için yiyor. Ben burada mesela yemek yedim. Çok güzel bir yer burası. Burada böyle sebze yapıyorlar ve çok lezzetli. Et yemeyin ama buraya gelirseniz sebze kesin yiyin. Haşlama sebze. İşte adamım ya. Coolest man in the world. Şimdi buraya girdik. Burası ne? Burası Japon annelerin çocuklarına Osaka'da kesinlikle ve kesinlikle girmemelerini tavsiye ettiği mahalle. Tam olarak buradan başlıyor. Tabii ki her Japon mahallesi gibi polis karakollarında bile var. Sevimli hayvancıklar var. Sanki zürafa, goril. Ama birazdan göreceksiniz bu yolun nereye çıktığını. Haydi hep beraber keşfedelim. İşte Çin mafyası, ismini söylemediğimiz tam olarak burada başlıyor. Tam olarak diyorum çünkü burada çalışanların hepsi neredeyse Çinli. Karaoke'ler var. Çinlilerin karaoke'leri. Tabii ki Japonlar da gelip burada bolca şarkı söylüyorlar. Ama şu anda burada kamerayla gezmek bile tehlikeli sayılabilir. Ama gideceğimiz yerde, buradan sonra gideceğimiz yerde kamera cidden tehlikeli. Çünkü sırf kamera için sokaklarda insanlar bekliyor. Gözlemciler var. Yani benim gibileri. Bakalım çekebilecek miyim? Gerçekten heyecanlıyım orası için. Ha, burada en fazla kapat derler kamerayı. O da yolda olduğum için bir şey olmaz. Bakın. Bu Coco Room çok güzel bir bar. Burada şeyler var. Plaklar var. Eski plaklar ve çok iyi bir ses sistemiyle burada müzik çalıyor. Şimdi düz yoldan çıkacağız. Ve Japonya'nın, şimdi çok komik bu arada. Ana yoldan çıktık. Ara yola giriyoruz ve Japonya'da çok nadir bulabileceğimiz gecekondu mahallelerine giriyoruz. Ve burası Japonya'nın en tehlikeli mahallelerinden biri olarak adlandırılıyor. Hatta bana söyledikleri en tehlikeli mahallesi ama Japonya'da tehlike ne kadar tehlikedir bunu da düşünmek lazım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Mesela bu ev yıkık. Japonya çok pahalı bir ülke emlak konusunda. Ama bu tarz çok fazla yıkık ev görüyorsunuz. Bunun sebeplerinden bir tanesi, mesela aile ölüyor, çocuklara miras bırakıyor. Çocuklar için bu evi yıkıp yenisini yapmak çok pahalı. Yıktığın zaman çok daha fazla vergi ödüyorsun. Vesaire vesaire. Yani çok dertli bir iş. Şu tarafa gidelim. O sebeple böyle milyonlarca, bakın milyonlarca boş ev varmış. Ve bir de şöyle bir şey var. Bu Şintoizm'den gelen bir gelenek. Bu 2. Dünya Savaşı sonrası yapılmış bir ev mesela. Hala duruyor. Ulan birazcık şey gibi ya. Şunu çekeyim. Çekemedik galiba şu an. Evet, burası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılmış ahşap bir ev. Hala duruyor. Japonya'da gecekondu mahallesi yok zannettiniz değil mi? Bir de şöyle bir şey var. Japonlar yeni ev satın almak istiyorlarmış. Çok ilginç. Tabii ki tek sebep bu değil. Bir sebeplerden bir tanesi.
Çünkü Şintoizm animizm ya, animizm ruhlara inanmak demek. O evdeki kötü ruhların, o evdeki kötü anıların evde kaldığını düşünüyorlar ve yerine yeni bir evi tercih ediyorlar. Artı ev fiyatları, kira fiyatları pahalı olmasına rağmen ülkenin nüfusu çok hızlı düşüşte. Ve 20-30 sene içinde 100 milyonun altına ineceği düşünülüyor. Ne kadar güzelmiş şu bar. Bar, restoran. Evet, şimdi size burada Gecekondu Mahallesi'ne devam edelim. Bakın, hiç Japonya'da görmeyi düşündüğünüz bir ev tipi mi? Yıkık, dökük. Karanlıktan korkan arkadaşlar olsaydı burada sıçarlardı var ya. Öyle yıkık dökük evler. Ve buna nasıl izin veriliyor? Ben hiç anlamış değilim. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Burası çok deprem bölgesi. Çok büyük depremlerin yaşandığı bir yer Osaka. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Evet. Bakın buradaki insanların fakirliğini anlatabilmek için şöyle göstereyim. Çamaşırlar dışarıda yıkanıyor. Çamaşır makinelerini koyacak yer bile yok evlerinde. Devam edelim bakalım. Aman. Koş. Koş. La çok acayip. Polis geldi az önce. Bir problem mi var dedi. Yok, geziyorum dedim. Okey dedi. Teşekkür etti kibarca. Ne arıyor bu manyak dediler herhalde buralarda, bu karanlık sokaklarda ya. Tövbe yarabbim. Evet, geldik. Sadece erkekler için bozuk parayla çalışan duşlar diyor. Ne demek bu? Boy haftası almanız için ideal duşlar. Şimdi size, ya burada şimdi çok tehlikeli bir yerde çok şey oldu, olmadı. Birazcık geriden geleyim çünkü direkt gelecekler beni uyarmaya. Arkadaşlar, şu anda Japonya'nın Osaka şehrinin Red Light bölgesindeyim. Çok fazla ilgi çekmemek için, çünkü birkaç sokak var. Burada şey yaptım ve boyum da çok uzun Japonlara göre. Hemen böyle gece feneri gibi belli ediyorum kendimi. Ve burası buranın mafyasının, Japon olanın, Çin'i geçtik artık, bitti. Devamlı kontrol ettiği bir yer. Her yerde kontrol var. Demin de beni böyle elimde görünce böyle 88 kişi bir anda telefonlarına sarıldı. Gerçekten polis de pek bir şey yapamaz size. Şimdi sistem nasıl işliyor burada onu anlatacağım. Böyle kutu gibi evler var. Bir tane kız en ortasında oturuyor. Yüzüne ışıklar vuruluyor. Silikonlar var. Çok güzel kızlar bu arada. Yani bu anime karakterleri gibi. Bazıları da zaten anime karakterleri gibi giyinmişler. Hemşire kılığına girmişler vesaire. 13.000 yen ödüyorsunuz. Yani 16.000 yen ödüyorsunuz. Yani 110 dolar. Peki fuhuşun yasak olduğu Japonya'da bu nasıl rahatça yapılıyor? Hani pachinko vardı ya, kumar. Loophole deniyor bunlara İngilizce. Bir şekilde yasada delikler buluyorlar. Bu ne? Buralar aslında kafe. O işte göğüsleri açık, bacakları açık, her neyse böyle erotik giyinmiş kadınlar da, bacakları açık diyorum da yani hani çok erotik giyinmişler, tangayla falan duruyorlar. Kadınlar da kafede çalışan garsonlar. Kadının önünde de yaşlıca bir kadın oturuyor, o da muhabbet tellalları. Her neyse muhabbet şu, 16.000 yen karşılığı yani 110 dolar karşılığı size çay ve bisküvit satıyorlar. Siz çay ve bisküvit satın alıyorsunuz, güzel kızla beraber yukarı çıkıyorsunuz. Yukarıda çay ve bisküvit yiyorsunuz garsonla beraber. Ama orada bir aşık olup 20 dakika süreyle ne yaparsanız yapıyorsunuz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Çay ve bisküvit satıyorlar kanuna göre. Yukarıdaki şeyi de kontrol edemiyorlar iki kişi arasında. İki yetişkin arasındaki bir ilişki bu. Kadınların önünde bir tane muhabbet tellalı oturuyor yaşlıca. O kontrol ediyor. Eğer bir şey olursa etraftaki Yakuza üyelerine haber veriyorlar. Onlar da gelip gerekeni yapıyorlar. Polis falan yok etrafta zaten, göremiyorsunuz. Şimdi size çekmeye çalışacağım ama çekmek çok tehlikeli. Bu arada kadınlar kesinlikle zorlanarak değil, kendi istekleriyle. Peki çok zengin olan Japonya'da, yani zengin bir ülke, neden kadınlar böyle bir şeye gerek duysun? Kolay para, çok iyi para.
2, estetik masraflarını karşılamak için. Buradan Tayland'a gidiyorlar. Göğüs estetiği vesaire artık ne yaptırıyorlarsa yapıyorlar. Ve buraya gelip hayat kadını olarak çalışıyorlar. Şimdi size 16.000 yenin büyük bir kısmını kızlar alıyor. 3.000'ini ev satın alıyor, ev alıyor 3.000 yenini. Yani eve bırakıyor. 13.000 kaldı. 5.000 yakuz alıyor. 8.000 de kadınlar alıyor. Yani %50'sinden fazlasını, yok %50'sini kadınlar alıyor. Fazlası değil, çok pardon, 15.000 diye düşündüm bir anda kafamda. Kadınlar alıyor. Şimdi size o evlerden bir tanesini göstereceğim ve sokağa çekmeye çalışacağım. Bu ev böyle bir yer. Kare bir girişi var. Yukarıda olan oluyor. Böyle. Şu anda bu GoPro ışıklarını vesaire kapatmam lazım. Mikrofonu özellikle. Şimdilik kendinize bakın. Ölürsem artık sizin için olmuş olacağım. Bu arada kanalımı takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz bolca burs veriyoruz öğrencilere. Arap mı olmuş? Şurada bir şeyler yiyelim ya. You want to make tea and coffee? Tea and biscuits. Tea and biscuits. Hello. Arkadaşlar şu an gizli çekiyorum. Evet arkadaşlar boş buldum bir taneyi. Çaktırmadan çekiyorum, böyle bir işte. Hi. Mana? Arkadaşlar çekim yaparken can I film this? Yeah. Bir bara kaçtım. Barda yılan sake var. Sorry? I think you can try something. Yeah, I think I might try. Yılan sake. Can I try? One? Snake sake, yeah? 1000 arkadaşlar, biraz pahalı. Little bit expensive but it's worth it. Yeah. You're from Japan? Yeah. Where are you from? It's Turkey. Turkey? Turkey, yes, Turkey, yeah. Istanbul? Yeah. Oh, Well, yeah, South Bay, yes. Did you come here by yourself? Yeah, I'm traveling the world. It's okay. Sapporo'ya gitmiştik, onun birasını içiyoruz. Burası pahalı tabii. Yılan sake. Şerefe. What kind of snake is this? Cobra? Here's a cobra. King cobra. Yeah, it's kind of like Japanese king cobra. Oh, it's from Japan. It is from Japan. Not Vietnam or anything. Yeah. Arigato gozaimasu. Evet, 1, 2. One shot. Wow. I drank two. Cheers. Very good. Çok güzel arkadaşlar bu arada gerçekten. I recommend them to drink here. This? No, it's okay. No, perfect. Size çekeceğim diye buraya kaçtım. Abiler de muhtemelen o ismini söylemediğimiz örgütten olabilir. Dövmeleri de sakladım. Çünkü benim gibi beyaz Y harfi olanlar da var. Söylemiyorum ismini. Cidden tedirgin hissediyorlar beni görünce böyle yerlerde.
Aa, dişlere bakın. Kral kobra. Oo, çok sert var ya bu. Adam. Very nice. Arkadaşlar bok yiyeceğiz gibi. Hiç çaktırmadan hızlıca çekiyorum. Gizli sakladım bu arada. Ama anlaşılabilir. Herhalde dünyada ilk çeken ben oluyorum. Parmağımla şu an heyecandan şey yapmıştım hayat. Hello. Buraya araba da giriyormuş. Araba giriyorsa daha kolay işimiz aslında. Taktırmıyorum. Hah, böyle. Çok az kişiye nasip olmuştur. Evet teyzem aynen böyle. Böyle. Çocuklar mafya gibi. Ha, değil mi? Değil. Kafayı buldum yemin ediyorum ya arkadaşlar. Oğlum o yılanlı şey nasıl saçma bir şey ya. Aman Allah'ım. Ya az önce yaptığım şeyi gerçekten size anlatsam inanamazsınız ya. Konuştuğum kişileri yani. Bu arada mikrofon kullanmıyorum. O sebeple özür dilerim. Kısaca anlatayım ne olduğunu. Çekim yaparken gizlice çekim yaptım. Bara girdim. Barda ismini burada söylemeyeceğimiz adamlar vardı. Bir tanesi Amerika'da yaşıyormuş. Çok İngilizce biliyordu. Sonra dışarı çıktım. Cep telefonuyla böyle uzaktan biraz size hani ortamı göstermek için çekim yaptım. Adam geldi, başka bir adam. Çok kötü bir İngilizceyle şey yaptı. Sonra adam gelip benden özür diledi hani yani burada çekim yasak diye. Ben de o sonuçta görevli burada yani insanları gözlüyor diye anlattım. Belgesel çekiyorum dedim. Bana bir kız bulur musun? Neden bu işi yaptığını söyleyecek. Bulabilirim ama çok meşgulüm dedi. Meşguliyeti de belli yani. Sana dedi WhatsApp'ımı verdim, yazacağım dedi. İnşallah yazar. Ben bir tur daha atayım mı diye düşünüyorum. Nasıl kaşınıyorum ya. Hayatım kaşınmak üzerine kurulu bir hayat var. Gerçekten arkadaşlar yani öyle böyle değil bu iş. Çok çok tehlikeli bir iş. 2 sokak var sadece. Ve bu 2 sokak bu şekilde. Çekmenin çok zor olmasının sebebi şu. Yani cep telefonuna odaklanıyorlar. O sebeple ben kandırıyorum. Cep telefonuyla çekiyormuş gibi yapıyorum. GoPro'nun üzerindeki tüm ışıkları kapattım. Onu göstereceğim size nasıl kapattığımı. Arkadaşlar bakın bu şekilde bantladım. Çünkü ışığı hiçbir şekilde söndüremedim. Başaramadım. Galiba yok öyle bir şeyi. Yanmasın diye. Çöpten buldum. Şurada çöpten şeyler buldum. Yapıştırıcılar. Onlarla kapattım. Bence yeter ya. Şansımızı zorlamayalım. Yani şimdi bir Uber çağırıp kaçacağım. Orada yine ben çekmeye çalışırım. Çünkü ben tam bir kaşınmacıyım yani. Of aman Allah'ım. Niye böyle bir insanım ben ya?